Merhaba dostlar, bu videoda sizlerle beraber öğrenciler için alınabilecek en iyi laptoplara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Burada benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu laptopların hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Açıkçası laptop piyasasına genel anlamıyla baktığımda öğrenciler için alınabilir dediğim aralık 20.000 ile 60.000 bandı diyebilirim. Burada bütçeyi çok da yukarılara çıkarmayacağız. Fiyat performans olarak en mantıklı, aldığınızda uzun yıllar götürecek en iyi laptoplardan bahsedeceğim. Sizce bu serinin devamı fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi alınabilecek en ucuz laptopumuza başlayalım. Burada Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. Ryzen 7 5. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR4 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD TNB panelle geliyor. Ekran kalitesi olarak bu fiyatlarda ortalama seviyede. Performans anlamında baktığımda 20.000 bandının en sağlam laptopu diyebilirim. CS, Valorant gibi oyunları düşük ayarlarda rahatlıkla oynayabilecekken günlük kullanım Office, Word için de rahat yetecek bir laptop. İnce şık tasarımıyla da taşınabilirlik, kompaktlık yönünde de iyi bir laptop. Tasarım olarak da sadeliğiyle beraber gerçekten güzel bir cihaz. Yani Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.3 inç Full HD IPS bir panel kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da bu fiyatlarda alabileceğimiz en sağlam laptop diyebilirim. Alüminyum kasası ve Dolby Atmos stereo hoparlörleriyle beraber bu fiyatlarda gündelik kullanım, genel deneyim açısından da sağlam bir laptop. İkinci sırada Lenovo Legion RTX 4050 versiyonu önümüze çıkıyor. i5 12. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 12 GB RAM, tek kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle geliyor. Tabii ki %100 sRGB ve DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayan oldukça kaliteli bir ekranla geliyor ve soğutması da sağlam, kasa kalitesi de iyi olan bir laptop. 3. sırada Asus TUF F16'yı görüyoruz. Intel Core 5 210H işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 5200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ekran tarafında 16 inç Full HD Plus 144 Hz bir panelle geliyor ve %100 sRGB renk gamutuna sahip ve kasa kalitesi de oldukça sağlam, soğutması da iyi olan bir laptop. 4. sırada Acer Nitro V15 önümüze çıkıyor. i5 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 8 GB RAM, tek kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 5050'nin 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç IPS 165 Hz %100 sRGB panelle geliyor. Ekran kalitesi anlamında da 40.000 sınırındaki en sağlam laptop diyebilirim ve soğutması da sağlam, kasa kalitesi de iyi olan bir laptop. Sade şık tasarımı, RGB klavyesi ve ince hafif yapısıyla beraber taşınabilirlik, kompaktlık yönünde de iyi bir laptop. 5. sırada Asus TUF F16'yı görüyoruz. i5 13. nesil HX serisi işlemci burada da kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal 8x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 5050'nin tam performans 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ekran yönünde de yine oldukça başarılı bir laptop. 16 inç Full HD Plus 165 Hz bir panel burada kullanılmış. Tabii ki %100 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran, kasa kalitesi ve tasarım yönünde de benim gerçekten beğendiğim bir laptop. Özellikle büyük ekran istiyorum ve bütçem 50 ile 55 bin bandındaysa Asus TUF F16 gayet mantıklı. 6. sırada Game Garage Slayer X5 de önümüze çıkıyor. i5 13. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. 1 TB SSD'nin yanında RTX 5050'nin tam performans 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Kaliteli bir kasa ve sağlam bir soğutma ile beraber 16 inç Full HD Plus IPS %100 sRGB panel burada kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da gaming laptoplar için de bu fiyatlarda alınabilecek en iyi ekran diyebilirim.
Fakat şu anda indirimde, bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. 5050 ile beraber i5 13. nesil HX serisi bir işlemciyle beraber bu kadar kaliteli bir ekranı alabilmek çok önemli bir artı. Bu laptopun 16 GB RAM'li versiyonu da var. Eğer bütçeyi 50.000'e zorlayamıyorsanız onun da fiyatı gayet iyi konumda. 7. sırada özellikle video edit, grafik tasarım veya Photoshop gibi işlerle uğraşacağım veya yazılım için bir laptop alacağım diyorsan MacBook Air M4 önümüze çıkıyor. 10 çekirdek CPU, 10 çekirdek GPU'ya sahip. Her ne kadar M4 işlemcinin baz versiyonu olsa da bu işlemci i9 13. nesilden daha yüksek bir performansa sahip ve verimlilik tarafında da çok başarılı. Bu laptop grafik tasarım, video edit, Photoshop ve yazılım için rahatlıkla kullanılabilir. 13.6 inç 2K Retina IPS bir panelle gelirken %100 sRGB renk gamutu ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Ekran kalitesi anlamında bu fiyat bandındaki en kaliteli ekran diyebilirim. Tamamen alüminyum kasa, 15 saate varan pil ömrüyle beraber laptopu bir iPad gibi kullanabilirsiniz. Baz versiyonda 16 GB'a geçilmesi güzel olmuş. Çünkü M4 işlemci tümleşik bir yapıya sahip, yani ayrı bir yonga değil. 16 GB RAM'i işlemcinin GPU kısmı kullanıyor. O yüzden minimum 16 GB RAM macOS tarafında da artık olmazsa olmaz. Benim için kompakt, taşınabilir olması birinci öncelik. Tasarımı güzel, işlemcisi sağlam, batarya olarak da tablet gibi bilgisayar istiyorum diyorsan M4 işlemcili MacBook Air en mantıklı seçenek. 8. sırada Lenovo Legion 5060'lı versiyonunu görüyoruz. i5 13. nesil HX serisi bir işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM, 16x2 çift kanal 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 5060'ın 100 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. Kasa kalitesi ve soğutma sistemi olarak 4060'lı modelden herhangi bir farkı yok. Burada gerçekten kaliteli bir kasa ve sağlam bir soğutmayla karşılaşıyoruz. Burada ek olarak 170 Watt'lık bir adaptör değil, 245 Watt'lık bir adaptörün geldiğini de söyleyeyim. Yani oyun oynarken, 3D modelleme yaparken veya render alırken bataryanın azalması gibi durumlarla kesinlikle karşılaşmayacağız. Ayrıca 3 yıllık Lenovo garantisi olduğunu da söyleyeyim. Bu da önemli bir artı. Ekran tarafında da 15.6 inç Full HD IPS %100 sRGB ekran burada kullanılmış. Ekran ve kasa kalitesi olarak düşündüğümde bu fiyatlarda premium bir laptop. 9. sırada Acer Nitro V15'i görüyoruz. i7 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 5060'ın 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS 165 Hz bir panelle geliyor. Tabii ki %100 sRGB renk gamutuna sahip. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı gayet iyi seviyede. Ekran kalitesi anlamında da 50.000 bandındaki en sağlam laptop diyebilirim. Ve soğutma sistemi de sağlam, kasa kalitesi de iyi olan bir laptop. Tasarım açısından da gerçekten güzel bir cihaz. 10. sırada Lenovo Legion 17'yi görüyoruz. i7 13. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM, çift kanal 12x2 DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5060'ın 100 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ekran tarafında 17 inç Full HD Plus 165 Hz bir panel burada kullanılmış. Tabii ki %100 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran kalitesi anlamında da bu fiyat bandının en iyilerinden diyebilirim. Büyük ekranlı olmasıyla öne çıkıyor. Soğutma sistemi sağlam. Kasa kalitesi anlamında da gerçekten iyi bir laptop. Ve bu fiyat bandında 17 inç sunmasıyla beraber 5060 ile birlikte bu fiyat bandında büyük ekranlı bir laptop istiyorsak alınabilecek en iyi laptop diyebilirim. 11. sırada Game Garage Slayer X5'te 5060 modelini görüyoruz. i7 14. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. Özellikle render, mühendislik veya video edit tarafında kullanacaksanız bu fiyatlarda alabileceğiniz en güçlü işlemci diyebilirim. 32 GB RAM, 16x2 DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5060'ın da tam performans 115 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Alüminyum kasayla beraber hem malzeme kalitesi hem de hissiyat anlamında üst segment bir cihaz gibi hissettiriyor. Tasarımının da bir gaming laptopa göre gayet sade ve şık olduğunu söyleyeyim. Fakat bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. Son sırada Game Garage Slayer X7T 5070 C2 modelini görüyoruz. i7 14. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM, çift kanal DDR5 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5070'in tam performans 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16 inç QHD Plus 180 Hz %100 sRGB panel burada kullanılmış. Ekran kalitesi olarak bu fiyat
fiyatlarda gaming laptoplar için de düşündüğümde açık ara en iyisi diyebilirim. 60.000 bandında böyle bir donanımla beraber kaliteli kasa, sağlam bir soğutma da alıyoruz. Bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. Dostlar, şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil, 20 ile 25.000 bandında gündelik kullanım, ders çalışmak, Office Word için bir laptop alacaksam Lenovo IdeaPad Slim 3 bu noktada çok mantıklı. Bütçem 30'a 40.000 bandında alınabilecek en ucuz, en mantıklı oyuncu laptopunu istiyorsam Lenovo Lock'un 4050'li versiyonu bu noktada favorim diyebilirim. Eğer bütçe sınırım tam olarak 40.000 ise de Acer Nitro V15 bu noktada çok mantıklı iken bütçem 40 ile 45.000 bandındaysa Asus TUF F16 en iyi seçenek. Bütçem 45 ile 50.000 bandındaysa Game Garage Slayer X5 de bu noktada favorim diyebilirim. Eğer ders çalışmak, yazılım, video edit, kurgu, render için bir laptop alacaksam da MacBook Air M4 bu noktada öne çıkıyor. Bütçe sınırım 50.000 ise Lenovo Lock'un i5 13. nesil HX işlemcili 5060'lı versiyonu en mantıklı seçenek. Eğer bütçem 55 ile 60.000 bandındaysa da Lenovo Lock 17. Büyük ekran isteyenler için de fiyat performans açısından düşündüğümde de en iyi laptop diyebilirim. Eğer bütçem 60.000 bandındaysa da Game Garage Slayer X7T bu noktada favorim. Kanalda da detaylı incelemesini yapmıştım. O videoyu da kartlar kısmına koyacağım. Bu videodan sonra kanaldan izleyebilirsin. Ben 5070'li biraz daha üst seviye bir laptop istiyorum diyorsan da Game Garage Slayer X7T bu noktada en iyi seçenek diyebilirim. Bu kadar ucuza, bu kadar iyi bir donanımla beraber sağlam bir soğutma ve kaliteli bir ekran alabilmek gerçekten çok önemli bir artı. Açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirdiğimde 20.000'den 60.000'e kadar öğrenciler için alınabilecek en iyi laptoplar bunlardı. Eğer bütçeniz bu aralıktaysa bu laptoplar dışında başka bir laptopa bakmayın. Çünkü hem fiyat, hem performans, hem deneyim, bu üç noktada en iyi laptopları inceledim. Bu laptopların hepsinin de en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Sizce bu serinin devamı fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.